Merhaba, ben Zeynep Arabaş, tekstil tasarımcısı ve Craft Antakya'nın kurucusuyum. Londra'da Central Saint Martins Üniversitesi'nde tekstil tasarım bölümünden geçen yaz mezun oldum. Aslında çok küçük yaştan itibaren ellerimle bir şey yaratmanın zevkini ve tutkusunu aldım. Bana her zaman ilham veren Anadolu'nun hikayesi, Anadolu kadının hikayesi oldu. Ve buradaki motifleri ve kendi estetiğimi birleştirerek aslında bir giyim koleksiyonu yarattım. Deprem olduğunda 6 Şubat'ta Londra'daydım ve aslında uzakta olmanın ve hiçbir şey yapamamanın duygusu beni kendi açımdan çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu zanaatlerin nesillerdir devam eden zanaatlerin de kaybolma riskinin çıktığını fark ettim ve bu da beni çok korkuttu. 28 Şubat günü Craft Antakya adında bir Instagram hesabı ve web sitesi açtım. Buradaki amaç aslında olabildiğince bu stokları hızlı satabilmek ve atölyeleri tekrar kurabilmekti. 2 üreticiyle başladığım yolculuğa burada farklı kişilerle tanıştığımda 15 üretici ve zanaatkar oldu. Ve Craft Antakya platformu da böyle büyüdü ve büyümeye de devam ediyor. Gate 27 ile yolum Nisan aylarında kesişti. Gate 27 benimle iletişime geçti ve aslında ilk amaç Hatay'daki bir zanaatkarı buraya, İstanbul'a getirebilmekti ve burada konuk edip onların zanaatlerini gösterebilmesi, görünebilirlik sağlaması üzerine konuşmuştuk. Ancak deprem yeni olduğu için ve herkes bir şekilde toparlanma sürecinde olduğu için bunu aslında daha ileriye almaya karar verdik ve ben geldim. Buradaki amaç aslında olabildiğince fazla zanaatkara ve üreticiye dokunabilmek, onların faydalanabileceği bir proje üzerine çalışabilmekti. İlk başladığımda 2 temel amacımız vardı. İlki bu ulaşabildiğimiz tüm Hatay'daki üretici ve zanaatkarların bir haritalandırmasını oluşturmak. Bunu başardık. Kalkınma Ajansı'nın Anadolu'dakiler platformunda bu 15 zanaatkar ve üreticimiz zanaatkar haritası yerinde web sitelerinde yer alacak. İkinci temel amacımız da aslında tüm üretici ve zanaatkarların faydalanabileceği birkaç kaynak toplamaktı. Bu kaynaklar aslında toparlanma sürecini geçtikten ve üretime başladıktan sonra onlara avantaj sağlayabilecek konulardaydı. Bana en ana konular e-ticaret, markalama, pazarlama konusunda yardım istediklerini söylediler. Bu konuda aslında bu büyük bir proje. Kaynak toplamam devam ediyor. Farklı insanlarla görüştüm, uzmanlarla tanıştım ve bu kaynakları toplamaya devam ediyorum. Ama bunun dışında kadın üretici ve zanaatkarlara bir online kurs planlıyoruz. Yine markalama, pazarlama ve ticaret üzerine. Bu da yakın zamanda çıkacağına inanıyorum. Ama benim için aslında bu ay süresince Gate 27'de Craft Antakya platformunu en çok etkileyen Craft Antakya platformunu nasıl büyütebilirim ve nasıl geliştirebilirim de. Küçük başlayan bir proje tüm Hatay'daki zanaatkar ve üreticileri tek bir çatı altına toplayabilecek bir platforma dönüşebileceğini gördüm. Daha sürdürülebilir çözümlere odaklanıyoruz. Depremden önceki problemlerini soruyoruz, onları çözebilmek için neler yapabiliriz üzerine düşünüyoruz. Gate 27'de yapmak istediğim aslında bir hayalimde Hatay'dan getireceğimiz bir zanaatkarla burada bir workshop yapmaktı ve bunu da başardık. Hatay'dan gelen bitkisel sepet örücülüğü yapan usta ve öğretici Emel Temizkan bizlere gününü ayırdı ve beraber bir workshop hazırladık. Farklı sektörlerden insanlar burada vardı ve onların da ilgisini çekti. İşte iç mimari, moda, aksesuar gibi şeylere entegre olabileceği için bu zanaat aslında tasarım ve zanaati birleştirebilecek güzel bir platform olmuş oldu. Bu projeye başlamadan da önce aslında benim hep inancım zanaatlerin tasarım ve sanatla daha sürdürülebilir bir hale gelebileceğiydi. Aslında burada olmak da benim için çok mutluluk verici çünkü farklı tasarımcılarla ve sanatçılarla tanıştığım için ve onların da ilgilerini gördüğüm için bu gelecek için gerçekten çok umut verici. 28 Şubat'tan itibaren hep bir karmaşa içerisinde yaşadığım için hani bir adım atıp
neler yaptığımı gözleme şansım olmamıştı. Bu yüzden buradaki sakinlikle, sessizlikle aslında bunu yapmış oldum. Burada farklı kişileri konuk ettim, farklı kişilerle güzel diyaloglar yaşadık. Bu açıdan benim için platform açısından gerçekten çok önemli bir yer oldu.